Merhaba arkadaşlar, ben Ali Rıza Yüksektepe. SOC analistlerinin her gün ekranda gördüğü ama tam olarak ne olduğunu çoğu zaman anlayamadığı bir şey var. Bu da offense. Bu videoda QRadar'da offense'in ne olduğu, magnitude score'unun nasıl hesaplandığı, yani severity, credibility ve relevance'ın ne anlama geldiği ve bir offense'in yaşam döngüsünü sıfırdan anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak offense nedirle başlamamız gerekiyor. IBM tarafında offense, güvenlik tehditlerinin tespit edilip analistlerin önüne getirildiği temel bir birimdir aslına bakarsanız. Ağdaki yani QRadar'a gelen event ve flow'lar için kurallar oluşturuluyor. Bu kurallar tetiklendiği dakikada aslında offense'ler oluşuyor. Offense de size birçok farklı kaynaktan gelen logun yani event'in veya flow'un tetiklediği kural sayesinde oluşan bir arayüz, bir dosya diyebiliriz. Bu dosya içerisinde source IP, destination IP, hangi eventler bu ofensi oluşturmuş veya işte QRadar'ın otomatik olarak oluşturduğu birçok not var. Eğitimin ilerleyen bölümlerinde bunları da görüyor olacağız. Kaba tabirle ve özetlemek gerekirse offense sizlerin oluşturmuş olduğu kurallar neticesinde bu kurallara hit eden event ve flow'ların oluşturduğu bir dosya. Offense'in en değerli bileşeni aslına bakarsanız magnitude'dur. Magnitude'un da kendi içerisinde 3 adet bileşeni bulunuyor. Analistler için yüzlerce alarm arasından hangisine odaklanacağını belirlemesi aslında bu magnitude bileşeniyle sağlanır. QRadar'da magnitude bileşen değeri oldukça önemli. Bu tamamen önceliklendirme stratejisini direkt olarak etkileyen bir puanlama sistemi. Magnitude nedir dersek ya Türkçe'ye çevirdiğimizde büyüklük anlamını taşıyor. Büyüklük derecelendirmesi. Bir offense'in göreceli önemini belirtiyor ve 3 bileşenle oluşuyor. 3 bileşen de ekranda gördüğünüz gibi relevance, severity, credibility olarak görünüyor. Relevance'a gelirsek alaka aslında. Alaka önem gibi çevirebiliriz bunu. Hedefin önemini belirtiyor. Yani ağlarda ve varlıklarda atanan ağırlıklar var. Bu ağırlıklara göre, bu değere göre size bir hesaplama stratejisi veriyor. Ya bunu şöyle de örnekleyebiliriz. Mesela kritik bir sunucuya yapılan saldırı daha yüksek bir puana sahipken daha düşük kritiklik derecesine sahip bir sunucuda saldırı daha düşük bir puana sahip oluyor. Severity, bunu da ciddiyet olarak çevirebiliriz. Saldırının oluşturduğu tehditin seviyesini belirliyor. Yani hedefe ne kadar zarar verilebileceğinin aslında bir göstergesi. Credibility yani güvenilirlik olarak çevirelim bunu da. Ofensin bütünlüğünü ve doğruluğunu belirtiyor. Birden fazla kaynak aynı ofense katkıda bulundukça aslına bakarsanız güvenilirlik derecesi artıyor. Burada magnitude'un stratejik olarak kullanımı çok önemli. Çünkü QRadar ofens penceresine baktığınızda default olarak yani varsayılan olarak ofensler magnitude değerine göre listelenir. Burada da analistler için incelemeye en üstten başlanılmalıdır. Çünkü bu değer aslına bakarsanız oluşan ofensleri önceliklendirmek için de ciddi bir parametre. Artık magnitude değeriyle birlikte QRadar'ın arayüzünü bir görme vaktimiz geldi diye düşünüyorum. Karşınızda offense penceresi var. Üst menüden de görebileceğiniz gibi dashboard'un hemen sağında. Burada yazılan kurallar neticesinde oluşan ofensleri görebiliyorsunuz. Oluşan ofenslerin bir listesi var. Magnitude değeri hemen burada yer alıyor. Gördüğünüz gibi varsayılan olarak magnitude değerine göre bir sıralama gerçekleştirilmiş. Hemen içeriğine girelim. Burada oluşan ofensimizin magnitude değeri yine sol üst tarafta görebileceğiniz üzere. Mouse'u şu çizginin üzerine getirdiğiniz zaman relevance, severity ve credibility değerlerini de görebiliyorsunuz. Aynı zamanda ekranın sağ tarafında da yine bu değerleri görebiliyorsunuz. Bu ekranı ilerleyen derslerde daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Burada size göstermek istediğim alan aslında magnitude alanıydı. Diğer alanların hepsini eğitimin ilerleyen kısmında görüyor olacağız. Her ofens kendi içerisinde bir yaşam döngüsüne sahip. Bu yaşam döngüsü olayların tespitiyle başlıyor ve analistin veya sistemin müdahalesiyle sona eriyor. 3 aşama var. Aktif, uyku modu ve inaktif olarak geçer. Bir ofens kapatılmadığı veya inaktif duruma düşmediği sürece sistemde süresiz olarak kalabiliyor. Bu 3 aşama nedir? Kural ilk kez tetiklendiğinde ofens aktif olarak işaretleniyor. Yani bir ofens oluşuyor. Bu ofenste işte yeni eventler, flow'lar eklenip eklenmediği sürekli olarak her 10 dakikada bir kontrol ediliyor. Eğer yeni bir event veya flow tespit edilirse bu aktif kalma süreci 30 dakika daha uzatılır. Uyku moduna gelecek olursak 30 dakika boyunca uzatılan süre var ya, yeni herhangi bir event veya flow gelmediğini düşünün. Bu event veya flow gelmediğinde yani 30 dakika boyunca herhangi bir hareket olmadığında offense dormant moda geçer. Yani uyku moduna geçer. Bu uyku modu da 5 gündür. Bu 5 günlük süre zarfında
zarfında offense'e dahil olan yeni bir event veya flow olmadığında offense artık inaktif moda geçer. Ancak bu 5 günlük süre zarfında yeni bir event veya flow gelirse uyku süresi sıfırlanır. Offense tekrar aktif moda geçer. İnaktif moda geçmiş bir offense'e artık yeni bir event veya flow dahil edilmez. Bu offense artık inaktif modda kalmaya devam eder. Peki aynı kuralın tetiklediği ve aynı offense'in oluşması gerektiği durumlarda ne oluyor? Bu durumda da yeni bir offense oluşturuluyor artık. Yeni oluşan offense de kendi içerisinde yine aynı yaşam döngüsüne sahip oluyor. Ofenslerle alakalı ofenslerin silinmesi veya temizlenmesiyle alakalı iki modumuz bulunuyor. Burası daha çok teknik tarafı ilgilendiriyor. Yani adminlerin yapacağı bir işlem ama sizin de bilginizin olmasında fayda var. Soft clean dediğimiz olay sistemdeki aslında bütün ofensleri inaktif hale getiriyor. Bir önceki derste inaktif ofenslerden bahsetmiştim. Verileriniz silinmiyor. Sadece sistemi rahatlatmak için kullanılıyor. Yani aynı verileri tekrar raporlarda vesaire kullanabiliyorsunuz. Hard clean dediğimiz mod bütün ofensleri kapatıyor ve veri tabanından da kalıcı olarak siliyor. Bu işlem çok ciddi bir işlem çünkü o güne kadar biriktirmiş olduğunuz bütün verileri de kaybediyorsunuz ofensler üzerinde. Genellikle IBM'in destek ekibi önerince bu işlem gerçekleştirilir. Dediğim gibi bu işlem admin tarafını ilgilendiriyor ama sizin de bilginizin olmasında fayda var.